Şu an ekranda gördüğünüz şu kitap. Sadece tarihin tozlu sayfalarını değil, bir katilin bizzat kendi derisini üzerinde taşıyor. Bu tüyler ürpertici nesne, İngiliz adalet tarihinin en sapkın ve en gizemli olaylardan birinin, Kırmızı Ahır cinayetinin sessiz bir tanığı. Her şey 1827 yılının puslu bir Mayıs sabahında Postet köyünde başladı. Genç Maria Merten sevdiği adamla yeni bir hayata kaçtığını sanarken aslında kendi mezarına doğru yürüyordu. Aylarca süren derin bir sessizlik, ustaca yazılmış sahte mektuplar ve kusursuz bir kaçış planı. Katil her şeyin düşündüğünü sanıyordu. Tek bir şey hariç. Ölüler bazen konuşabilir. Maria'nın annesinin gördüğü tekinsiz rüyalar, toprağın altından gelen o fısıltılar ve ahırın karanlık köşelerinde gizlenen o korkunç gerçek. Sonunda gün yüzüne çıkacaktı. Bir kadının son nefesi nasıl olur da bir ulusun vicdanını kanatan bir efsaneye dönüşür. Toprak altına gömülen bu vahşeti neden kabul etmedi? This case was closed, but the truth is still inside. 18 Mayıs 1927 tarihinde İngiltere'nin Suffolk kontluğuna bağlı uçsuz bucaksız yeşil tarlaların çevrelediği Postet köyü tarihin en karanlık sayfalarından birine ev sahipliği yaptı. Köyün hemen dışında kırsal yaşamın o doğal huzurlu sessizliğini bir bıçak gibi kesen Kırmızı Ahır. Bu trajedinin merkeziydi. Bu yapı dışarıdan bakıldığında bölgedeki diğer çiftlik binalarından farksız görülse de kırmızı tuğlaların arasındaki rutubetli ve kanlı bir zemin. Bir kadının yaşamına mal olan o kanlı ailemin saklı tutulduğu, toprağın altına gömülen sırların mezarı haline geldi. Postet'in o tenha köşesi o tarihten itibaren huzurlu ve tarım arazisi olmaktan çıktı. Ve işlenen vahşetin dehşetiyle örtülen İngiltere'nin suç tarihine kazınmış tekinsiz bir anıtı olarak anılmaya başladı. William Corner, Postet köyünün varlıklı ve saygın bir çiftçi ailesinden gelen, çevresinde dikkat çekici ve kendine güvenen tavırlarıyla bilinen bir gençti. Maria Martin ise aynı köyde yaşayan, güzelliği ve duygusal derinliğiyle dikkat çeken, kendi halinde bir kadındı. İkili arasında gelişen yakınlaşma, dönemin toplumsal hiyerarşisi içinde pek hoş karşılanmayacak bir aşk hikayesine dönüştü. Gizli buluşmalarla başlayan münasebet, Maria için geleceğe dair büyük umutlar beslediği, William'ın ise kendisine yeni bir hayat kurma vaatleriyle birleştirdiği, köy sınırlarını aşan, tutkulu ve merak uyandırıcı bir birliktelikti. Maria Martin, Kırmızı Ahır'a sıradan bir buluşma için değil, hayatını kökten değiştireceğine inandığı bir kaçışın ilk adımı için gitmişti. William Corner, aylardır Maria'ya İngiltere'nin uzak bir köşesine taşınacaklarını, orada evlenip toplumun baskısından uzak, yeni ve saygın bir hayata başlayacaklarını fısıldıyordu. Maria, toplumsal statünün farkındaydı. Evlilik dışı çocuk sahibi olmanın yarattığı mahalle baskısına bir son vermek, sevgilisine olan derin bağlılığıyla yeni bir sayfa açmak umuduyla eşyalarını hazırlamış ve o gün yanına aldığı küçük bir çantayla ahıra yavaş yavaş yürümüştü. Aklında sadece bir süredir saklanan bu yasak aşkın artık meşru bir yuvaya dönüşeceği düşüncesi vardı. Ahırın kapısını araladığında ise karşısında bir eş değil, kendi sonunu hazırlamış olan bir yabancı buldu. Corner'ın ahırdaki saldırısı soğukkanlılıkla planlanmış bir yok etme girişimiydi. Maria içeriye adım attığında onu sıcak bir karşılama yerine Corner'ın elinde tuttuğu ağır bir tüfekle veya hazırladığı kesici bir aletle tehdit etmesi gibi anlık bir dehşet karşıladı. İlk şokun ardından yaşanan arbedede Maria'nın kaçmaya veya yardım çığlığı atmaya yönelik tüm çabaları Corner'ın acımasız ve karanlık hamleleriyle susturuldu. William ne bir pişmanlık duydu ne de bir tereddüt etti. Maria'nın tüm hayallerinin kurduğu o yeni hayatın yerine ahırın tozlu ve rutubetli zemini ona ölümü sundu.
Cinayeti gerçekleştirdikten sonra Connor cesedi tamamen gizlemek ve olayı bir terk edip gitme senaryosuna örtbas etmek için soğukkanlı bir strateji izledi. Cesedi ahırın zemininin altına derin bir çukura kimsenin dikkatini çekmeyecek şekilde gömdü. Üzerine toprakları ve samanları örterken Maria'nın varlığına dair hiçbir iz bırakmamak için titiz bir çalışma yürüttü. Hatta ahırın o bölgesindeki zemini düzleştirerek sanki orada hiçbir şey olmamış gibi bir görüntü yarattı. Maria'yı gömdükten sonra ahırdan sakin bir şekilde ayrılan Connor, arkasında hiçbir tanık bırakmadığından emin bir şekilde köylülerin meraklı bakışlarını savuşturacak o meşhur sahte mektubu oyununu başlattı. Maria artık yerin altında, kırmızı ahırın karanlık temelleri arasında gizlenmişti. William ise vicdanının en derin yerine gömdüğü bu sırla köyün ortasında özgürce dolaşmaya devam ediyordu. Cinayetin ardından William Connor dehşet verici bir soğukkanlılıkla kusursuz bir kurgu inşa etmeye koyuldu. Maria'yı ahırın zeminine gömdükten hemen sonra köylülerin dedikodularını susturmak ve Maria'nın gerçekten başka bir yere gittiğini herkese inandırmak için zekice ama bir o kadar da alçakça bir plan devreye soktu. Connor, Maria'nın ailesine onu sağ salim uzak bir şehre gittiğini ve orada çok mutlu olduklarını belirten sahte mektuplar yazmaya başladı. Bu mektuplarda Maria'nın ağzından konuşarak ailesine kendisini merak etmemelerini, yeni bir hayata başladıklarını ve yakında evleneceklerini anlatıyordu. Böylece Maria'nın aslında ölü olduğunu kimsenin aklına getirmemesini hedefliyordu. Köy halkı Maria'yı uzun süre görmeyince haliyle sorular sormaya başladı. Ancak Connor her seferinde kendinden emin tavırlarla bu soruları savuşturdu. Maria çok uzakta, başka bir yerde yeni düzen kuruyor. Yalanını öylesine büyük bir kararlılıkla savunuyordu ki insanlar şüphe duymak yerine bu yalana inanmayı tercih etti. O köyün ortasında sıradan hayatına devam ediyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi çiftlik işleriyle ilgileniyor ve normal yapacağı her şeyi yapıyordu. Hatta bu süreci daha da inandırıcı kılmak için bölgeyi terk ederek Londra'ya gitti. Ve orada hiç tanımadığı kadınlarla evlilik ilanı vererek cinayetin üzerindeki sis perdesini daha da kalınlaştırmaya çalıştı. Kendi vicdanını ve arkasında bıraktığı cesedin ağırlığını bastırmak için yeni hayat kurmaya çabası aslında onun için kaçınılmaz bir sona giden, yolu daha da hızlandıran bir zincirleme hata oldu. Çünkü ne kadar uzağa gitse de o rüyalar ve ahırın altındaki toprak gerçeği gün ışığına çıkarmak için sabırsızlıkla bekliyordu. Cinayetin üzerinden aylar geçmişti. Postet köyünde hayat görünürde normal akarken Maria'nın annesi Anne Martin kızının ortadan kaybolduğundan beri aynı kabusla boğuşuyordu. Her gece tam da aynı saatte Maria'nın sesi zihninin derinliklerinde yankılanıyor. Genç kadın kırmızı ahırın altında üzerine örtülen o soğuk toprağın arkasında annesine yerini tarif ediyordu. Köy halkı önce bunu acılı bir annenin hezeyanı sandı. Ancak Anne Martin'in rüyasında gördüğü detaylar, ahırın hangi köşesinin kazılması gerektiği, zeminin altındaki o gizli boşluğun konumu gerçeğin ürkütücü bir yansıması gibiydi. O gün üvey babası elinde kürekle ahıra girdiğinde hava sanki bir anda ağırlaştı. Sanki ahırın içindeki toz zerreleri bile bu dehşeti gerçeği gizlemek için hareketsizleşti. Üvey baba kazmaya başladığında topraktan gelen koku alışılagelmiş bir çürümüşlük değil, adeta toprağın altında kapatılmış bir ruhun yıllardır biriken feryadı gibiydi. Kazı derinleştikçe Maria'nın bedeni William Connor'un onu saklamak için aceleyle attığı sığ çukurdan gün yüzüne çıkmaya başladı. Fakat o an oradaki herkesin tüylerini ürperten bir şey oldu. Maria'nın cansız bedeni sanki ölüm anında son ağrı korurcasına toprağın altında alışılmadık bir şekilde eliyle adeta bir yeri işaret edercesine veya bir şeyden kaçmaya çalışılmış gibi duruyordu. Beden çıkarıldığında Maria'nın yanında bulunan eşyaların üzerinde garip bir parmak izi vardı. Sanki o mezar aylar boyunca sadece bir bedeni değil, yaşanmış bir hayatın tüm pişmanlıklarını içinde tutmuştu. Köylüler o ahırın üzerindeki atmosferin bir anda karardığını, bölgedeki hayvanların bir anda susup sadece o noktaya odaklandığını anlattılar. Maria'nın bulunması sadece adalet arayışının başlangıcı değil, aynı zamanda o kırmızı ahırın üzerindeki asılı kalan lanetli sessizliği bozulmasıydı. Connor'un kurduğu o sahte
sahte mektuplar sanki Maria'nın ruhunun annesine gönderdiği bu doğaüstü mesajlarla birer birer kağıt parçasına dönüşüp toz oldu. O günden sonra kimse o ahırın yanından geçerken aynı hissetmedi. Çünkü Suffolk köylüleri biliyordu. Toprağın altından gelen bir çığlık, adaletin insan elinden daha keskin ve daha amansız bir yolla tecelli edeceğinin en korkunç kanıtıydı. William Corner, Maria'nın bedeninin o rutubetli ahırın zemininden çıkarıldığının haberini aldığında kaçınılmaz olan o soğuk nefesini ensesinde hissetti. Artık Londra'da kurduğu o sahte yaşam, yeni bir kimlik ve başka kadınlarla olan evlilik vaatleri bir cam kırılması kadar kolay parçalanmıştı. Kaçmaya çalıştığı her an sanki Maria'nın o ahırın soğuk toprağına gömüldüğü bakışları peşini bırakmamış gibiydi. Her köşe başında, her gölgede Maria'nın sessiz feryadını duymaktan kurtulamıyordu. Polisler nihayet izini sürüp kapısına dayandıklarında Corner bir köşeye sıkışmış bir hayvanın o vahşi ve çaresiz dehşetiyle yüzleşti. Onu yakalamaya geldiklerinde odanın içinde sanki bir anlığına o kırmızı ahırın ağır küflü kokusuyla doluydu. Corner'ın gözlerinde sadece adaletten kaçan bir suçlunun korkusu değil, kendi elleriyle toprağın altına gömdüğü, o ruhun geri döndüğüne dair duyduğu o ilkel, açıklanamaz dehşet okunuyordu. Onu yatağından çekip çıkardıklarında sanki görünmez eller onu ahıra geri sürüklediğini sanarak çığlıklar atıyor, avaza çıktığı kadar suçsuz olduğunu haykırıyordu. Ancak ellerine takılan her bir çelik kelepçe halkası Maria'nın intikamının bir zinciri gibi bileklerine dolandı. Onu hapishaneye götüren at arabası karanlık Suffolk yollarından geçerken Corner'ın dışarıya bakması yasaktı. Çünkü dışarıdaki her karanlık ağacın gölgesi ona Maria'nın ahırdaki o sığ mezarından çıkıp gelmiş gölgesini hatırlatıyordu. Hapishanenin demir kapıları gıcırdayarak arkasından kapandığında içerideki ağır sessizlik ahırda işlediği o son anın yankısını birleşti. O artık özgür bir adam değildi. Kendi yarattığı cehennemin esiriydi. Geceleri rüyasında hücresinin duvarlarının yavaş yavaş kırmızı ahırın o kan kırmızı tuğlalarına dönüştüğünü, zeminin altında Maria'nın parmaklarının toprağa kazdığını hissediyor, vicdanının karanlığı onu gerçek hapishaneden çok amansız bir azabın içine sürüklüyordu. O demir parmaklıklar ardında aslında bir celladı değil, kendi geçmişinin hayaletini bekliyordu. Mahkeme salonu o gün sıradan bir hukuk mücadelesinden ziyade Suffolk'un üzerine çöken karanlık bir kabusun aydınlattığı bir sahneye dönüştü. Duruşma başladığında içerideki hava adeta bıçakla kesilecek kadar ağırlaşmıştı. Maria Martin'in annesi Anne Martin tanık kürsüsüne çıktığında tüm salon bir anda derin, tüyler ürpertici bir sessizliğe gömüldü. Kadın o tekinsiz rüyalarını anlatmaya başladığında hakiminden jürisine kadar herkes sadece yasal bir ifade değil, sanki başka bir dünyadan gelen bir ruhun çığlığını dinliyordu. Anne, kızının ahırın altında can çekişirken kendisine nasıl göründüğünü tarif ederken sesi salonun yüksek tavanlarında yankılanıyordu. Anlattığı her detay William Corner'ın o telaşlanmış ifadesinde çatlaklar oluşturmaya yetmişti. William Corner sanık sandalyesinde oturduğu her an sadece yargıçların değil halkın bakışları altında eziliyordu. O gün salonda bulunanlar Corner'ın her savunma yapmaya çalışmasında sanki ahırın o rutubetli duvarlarından sızan bir lanetin onu susturmak için boğazına çöktüğünü hissettiler. Avukatları ne kadar da hukuki kılıflar hazırlarsa hazırlasınlar, Maria'nın cansız bedeninden çıkarılan o soluk kıyafetler ve annenin rüyalarında başlayan o sarsılmaz zincir mahkeme salonunun dokunulmazlığını bozmuştu. Corner savunmasını yaparken elleri titriyor, gözleri ise sürekli salonun karanlık köşelerine sanki Maria'nın ruhu oradaymış gibi kayıyordu. Karar anı geldiğinde mahkeme salonundaki gerilim adeta patlama noktasına ulaştı. Hakim idam kararını açıkladığı o kısacık anda Corner'ın yüzündeki o sahte güvenin yerini Maria'nın ahırın zeminine gömüldüğü ilk günün çaresizliğini aldı. Salonun dışındaki kalabalık kararın duyulmasıyla birlikte öfkeli bir kükreme gibi galyana gelirken içeride Corner artık sadece bir katil değil, kendi vicdanını idam sehpasına çoktan tırmandırmış bir mahkumdu. O gün mahkemede sadece bir cinayet cezalandırmakla kalmadı. Halkın vicdanında doğaüstü bir adaletin arayışını, toprağın bile kabul edemediği bir günahın yasaların önünde son bulduğu
o tarihi anı mühürledi. 11 Ağustos 1828'de Bury St. Edmunds'da binlerce kişinin önünde asılan William Corner, cellat başının üzerine kaputu geçirmeden hemen önce "Suçluyum, cezam sadece kaderimi hak ediyorum ve Allah ruhuma rahmet eylesin" diyerek günah çıkardı. İdam alanında 7.000 ile 20.000 arasında olduğu tahmin edilen devasa bir kalabalık toplanmıştı. Cesedi Shire Hall'a taşındı ve burada 5.000'den fazla kişi tarafından görüldü. Ardından Cambridge'li hekimlerce parçalara ayrılarak üzerinde elektrikli kas kasılma deneyleri yapıldı ve fenolojik incelemelere tabi tutuldu. Corner'ın derisi yüzülerek cinayetin davasını anlatan kitapların cildinde kullanıldı. İskeleti uzun yıllar tıp dünyasında bir öğretim aracı olarak sergilendi. 2004 yılında kemikleri yakılarak nihayete eren bu süreç, suçlunun bedenini ölümden sonra bile ibretlik bir nesneye dönüştüğünü, karanlık bir dönemi simgelemektedir. Kırmızı Ahır Cinayeti. Suffolk'un sisli topraklarında Maria Martha'nın sessiz çığlığıyla yankılanan derin bir trajediydi. 1827'de dökülen bir kan, bir annenin gördüğü kehanet dolu rüyalarla gün yüzüne çıktı ve sanki William Corner'ın idam sehpasındaki son nefesiyle hukuken mühürlendi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir annenin gördüğü rüyalar gerçekten adaletin bir aracı mıydı? Yoksa her şeyin ardından büyük sırlar barındıran ürpertici bir tesadüften ibaret mi? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu gizemi aşağıda birlikte tartışalım. Eğer tarihin bu tür karanlık sayfalarına ve gizemli dosyalarına ilgi duyuyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yolculukta aramıza katılmayı unutmayın. Bir sonraki vakkada tarihin başka bir sır perdesini aralayana dek şimdilik hoşça kalın.